Merhaba, ben Betül. Fotoğrafçıyım. Bundan öncesinde 5-6 yıl kadar dijital ajanslarda çalıştım. Marka yönetimi ve proje yönetim departmanlarında. Daha sonra daha fazla fotoğrafla daha fazla ilgilenmeye başladım ve çok ilgimi çekti. Yemek fotoğrafçılığıyla başladı. Şu an yoğunluklu olarak ürün çekimleri yapıyorum. Şu anda Erenköy'de eşimle birlikte ve kedimizle birlikte yaşadığımız evdeyiz. Burası 3+1 bir apartman dairesi. Yaklaşık 1 yıldır buradayız ama ben 13 yıldır zaten Göztepe'de yaşıyorum. Marmara Üniversitesi'nde okumuştum kampüste, Göztepe kampüsünde. O yüzden aslında 13 yıldır hep bu civardaydık. Yani Göztepe'de, Merdivenköy'de, Erenköy'de. O yüzden Anadolu yakası benim için çok çok anlamlı ve çok değerli. Burası aslında ilk evi tutarken, yani ilk ev arayışında olduğumuzda tek bir kriterimiz vardı. Tüm odalarının ışık alıyor olmasıydı. Ve burası ilk baktığımız ev ve böyle bütün böyle ışıl ışıl bir ev gördüğümüzde dedik ki tamam, burası bizim evimiz. Stil olarak biraz daha, yani bundan 5-6 yıl önce daha İskandinav tarzına ilgi duyuyordum. Ve evimiz gerçekten daha o tarza yönelikti. Bir süre sonra o ruhun bize çok soğuk geldiğine karar verdik. Biraz daha kendi renklerimizi ekleyerek aslında o tarzdan yine çok uzak olmadan biraz daha boho detaylar ekleyerek evi daha sıcak bir hale getirdik aslında. Aynı zamanda da daha, yani boho minimal tarz dersek daha iyi olabilir belki. Çünkü minimal derken böyle az eşyadan tabii ki bahsetmiyorum. O biraz zor bence. Ama daha az renk ve belki daha az doku görüyoruz mesela bizim evde. Şu an evin salonundayız. Aslında zaten gördüğünüz gibi çok büyük bir salon değil. Ama bizim için çok yeterli. Bu koltukla bizim tamamen kendi, tabii ki de çizim bilmiyoruz ama kendimizce çizip bir mobilyacıya yaptırdığımız bir kanepe. Özellikle daha önce, yani ilk yaptırdığımızda açık krem renk bir kaplaması tercih etmiştik. Daha sonra ev çok beyaz ve çok açık tonlarda oldu. O yüzden bunu böyle bir tarçın rengiyle evi biraz renklendirelim istedik. Sehpa ile ilgili şöyle bir sorunumuz vardı aslında. Koltuğun karşısında mı, ortasında mı, nasıl bir sehpa olacağına çok karar verememiştik ilk zamanlarda. Aslında bu bahçe dekorasyon kısmında bulduğumuza bayıldık ve hem çok minimal hem de yani bizim için çok yeterli. Bu puf aslında ponçiğin. Ponçik genelde onun üzerinde takılıyor, onun orada oynuyor. Yine bu masayı ve sandalyeleri biz bir mobilyacıya yaptırdık. Masamız aslında 6 kişilik ama özellikle çok yer açısından gerçekten dar bir alanımız var. O yüzden 4 sandalyeyle bıraktık çünkü evin zaten diğer odalarında sandalyelerimiz var. Bu duvar çok zor bir duvar. Klima olduğu için gerçekten şurayı dekore etmekte çok zorlandık. Hatta daha önce griye boyadık ama bu sefer de çok koyu geldi. Evin tarzına hiç uymadığını fark ettik. Yeniden beyaza çevirdik. Masamın üzerindekiler aslında değişiyor. Bazen böyle kocaman bir çiçek oluyor. Çiçekleri çok seviyorum. Arada değiştiriyorum burayı ama mesela özellikle şu vazoyu, bu her şey bence benim için. Hem dekoratif obje, hem vazo, hem saksı olarak kullanılabilecek bir şey. Şimdi de koltuğun diğer tarafındayız. Yine koltukla berjer aslında aynı tarz, hatta aynı model. Yine İskandinav tarzı aslında. Çok yer kaplamayan, böyle çok rahat ettiğimiz bir berjer. Aynı zamanda bir lambaderle tamamladık orayı. TV ünitesi böyle çok büyük bir ünite istemedik aslında. Hem duvarların boş olmasını çok seviyorum, hem o böyle ışığı yansıtmasını seviyorum, hem de koltuğun karşısına gerçekten sadece böyle küçük bir ekrana bakmak istiyorum aslında.
Evin bu iki köşesine de biraz böyle bitkiler eklemek istedik. Ki daha böyle artacak onlar bu arada, çoğalacak. Şurada da benim çok sevdiğim, yıllardır bir şekilde aslında her seferinde solan ama büyütmeye çalıştığım bir deve tabanım var. Umarım hayata döner kendisi. Şu an yatak odasındayız. Burası böyle bizim çok rahat edebileceğimiz bir şekilde dekore ettiğimiz bir oda oldu. Özellikle dolap kullanmadık çünkü zaten çok küçük bir oda. Alanımızı daraltsın istemedik. Ayrıca bir giyinme odamız vardı zaten. İki tarafta aslında böyle çok birbirine yakın, benzer komodinler kullanmak istemedik. Orada tamamen bir tabure var. Yine biz tabureyi boyadık ve üzerine bir çiçekle dekore ettim. Burada da bu bir komodin ama biraz değiştirdik açıkçası. Ahşaptı. Beyaza boyadık. Ayakları da metaldi. Onları da pirince boyadık. Ve böyle benim için hem sehpa hem kitap okuyabileceğim bir alan. Çok güzel ve kullanışlı oldu. Yatak zaten evin tüm renkleri birbirine çok benziyor ama yatakta da böyle açık tonları tercih ettim. Ben çok seviyorum krem, ahşap detayları. O yüzden burada da yine o renk bütünlüğünü bozmak istemedim. Duvar rengini çok kararsız kaldık. Yani bir renk getirelim bu odaya, nasıl bir renk bulalım diye. Ve sonra Jotu'nun Blushing Peach kodlu boyası bu galiba. Ve çok memnunum. Çok güzel bir renk getirdi odaya. Böyle odada da böyle bir hani sadece kremler, beyazlar olmak yerine böyle biraz daha renk kattı odaya aslında. Bu bölümde hemen yatağın yan tarafında bulunan şifonyer bölümü. Burada iki dolap kullanıyoruz kişisel eşyalarınız için. Ayna ile ilgili küçük bir detay bahsetmek istiyorum. Aynanın çok büyük, kalın zinciri vardı. Biz onun buraya tarzına çok uygun olmayacağı için, bu odanın tarzına, böyle onu çıkarmak istedik. Daha minimal bir görünüme ulaştı böylelikle. Burada da böyle işte takılarım, makyaj malzemelerim var. Aynı zamanda çok sık kullandığım ve böyle elimin altında kolaylıkla bulunmasını istediğim cilt bakım ve temizlik ürünlerim var. Bir de bu odada benim için böyle çok tatlı bir anısı olan bir detay var. Aykut burada barfix çekiyor. Ve bu aparatı yerleştirdikten sonra böyle baktım işi bitmedi. Böyle bir baktım hasır iple sarmaya başlamış. Sonra dedim ki ne yapıyorsun, dedik yani bu senin için sıkıntılı olabilir çünkü böyle metal bir görünümü var. O yüzden odaya uymasını istedim dedi. O yüzden çok güzel oldu. Böyle hasır ipli bir barfix çubuğumuz var. Şu an stüdyomdayız. Burası böyle benim tüm çekimlerimi yaptığım küçük bir oda. Aynı zamanda bu bütün dolaplarda gördükleriniz, raflarda görülenlerin hepsi çekimlerde kullandığım prop dediğimiz objeler aslında. Bu bir sehpa. Biz bunu boyatıp üzerine de böyle, yani hatta boyayıp üzerine de bir minder kestirdik. Böyle bazen burada dinleniyorum. Orada çekim yaparken arada burada bir ara veriyorum. Şu bölümde daha çok zeminlerim, ürün çekimlerinde kullandığım zeminlerim, kendi yaptığımız zeminler bulunuyor. Yine orada tripodum ve diğer aksesuarlarım var.
Stüdyoda özellikle küçük bir alan olduğu için böyle küçük bir masa tercih ettim. Aslında ben gerçek manada tüm günümü burada geçiriyorum. Gündüzleri burada çekim yapıyorum, akşamları da edit yapıyorum bu köşede. Özellikle küçük tercih etmemin şöyle de bir sebebi var. Bazen bunu hareket ettirip bu alanı kullanıyorum çekim için, bazen bu bölümü kullanıyorum. O yüzden benim için çok kullanışlı oldu aslında. Bu köşede de bunlar yutonglar. Bunları alıp bir de ben beyaza boyadım. Çünkü ışığı yansıtması için biraz daha bembeyaz olması gerekiyordu. Onları da ürün çekimlerinde kullanıyorum yine. Şimdi de giyinme odası bölümündeyiz. Bu dolap aslında çok klasik bir gardırop. Ama biz bunu böyle hem atmak istemediğimiz için hem kullanışlı bulduğumuz için aynı zamanda da böyle değerlendirmek istedik dolabı. Beyaza boyadık ve kulplarını değiştirdik. Hala keyifle kullandığımız bir dolap. Bu tarafta da açık askı sistemi kullandık. Aslında hem dolap olmaması bizim açımızdan daha kullanışlı ve avantajlı oldu. Çünkü dolap alsaydık muhtemelen burayı iyice küçültecektik. Ve böyle hiç rahat edemeyeceğimiz bir oda olacaktı. Hem de böyle sürekli giydiğimiz, elimizin altında olmasını istediğimiz eşyaları, çantaları, aksesuarları burada konumlandırıyoruz. Hem çok dekoratif oldu hem de daha kullanışlı oldu. Bu odanın o yüzden bu kısmını çok seviyorum. Burada zaten bavullarımız var. Burada bir aynamız var. Burası da aslında yeni dairelerin hepsinde olan klasik bir banyo. Ama bizim için en sevindirici kısmı ahşap olması oldu. Burada özellikle hani bu banyoyu nasıl kişiselleştirelim diye düşündük. Böyle küçük bir kilim, böyle bir tatlı bir yeşillikle biraz renklendirmek istedik banyoyu. Burada şöyle bir detay var. Ponçik'in kumunu böyle konumlandırdık ve gerçekten sanki bu kum kutusuna özel bir alan yapmışlar gibi oldu. O yüzden bizim için çok ideal oldu burası. Burada da böyle bir mermer dekoratif objenin içine kullandığım malzemeleri ekledim, koydum. Şu an mutfaktayız. Yeni bir bina olduğu için aslında böyle çok daha küçük mutfaklar gördük birçok yeni binalarda. Bu mutfak bizim için çok ideal. Aynı zamanda bir balkon olması da bizi çok sevindirmişti. Sadece dolaplar biraz yeterli gelmedi çünkü benim çok fazla mutfak eşyam var. O yüzden de burayı kendimizce böyle küçük dokunuşlarla biraz daha kullanışlı hale getirdik bu bölümü. Şöyle bir tezgah kullandık burada. Bu da salonda kullandığımız bir vitrindi ama bir süre sonra böyle çok kullanışlı olmadığını ve içine sadece böyle anılarımızı, işte bazı küçük objeleri koyduğumuz bir dolap gibi olduğunu fark ettik ve hiç kullanışlı değildi. Burada da dolap azlığı olması sebebiyle bunu böyle konumlandırdım ve benim için müthiş kullanışlı oldu. Yani her gün kullandığım bütün işte tabak, bardak, çanak her şeyim burada. Yine böyle küçük bir rafım var. Burada da böyle klasik zaten baharatlıklarım yer aldığı küçük bir alan. Az önce de söylediğim gibi böyle hani yeni dairelerde balkon bulmak çok zor. Ama biz böyle küçücük de olsa bir balkonumuz olduğu için çok şanslıyız. Burada beni en çok rahatsız eden şey klimanın dış ünitesiydi. Ve böyle biraz korkunç bir görüntüsü vardı. Biz de onu, böyle çok eski bir dolabımız var, mutlaka göreceksiniz. Eski dolabı böyle hem zaten boyamıştık ve kulplarını değiştirmiştik.
O dolabın arkasındaki kontraplağı çıkartıp dış üniteyi kapatacak şekilde konumlandırdık. Üzerine de böyle güzel çiçeklerle dekoratif bir hale getirdik. Yani hem dış üniteyi görmüyorum hem de aslında o evdeki bütünlüğü de bozmamış oluyor. O yüzden böyle balkon benim için çok keyifli bir halde şu an. Burası da evin antre kısmı. Burada da çok yine alanım dar olduğu için böyle küçük dokunuşlar yapmak istedim. Burada minik bir askılığımız var. Bu da aslında annemin kocaman bir kaktüsü var. Hatta o bir ağaç bence. Onun küçük bir dalı, ben de onu büyütmeye çalışıyorum. Umarım kocaman bir ağaç olacak. Bizim evi yani tüm detaylarıyla umarım çok güzel anlatmışımdır. Işık benim için çok önemli. O yüzden böyle enerjiniz, ışığınız sizin de bol olsun. Sevgiler.